Çalıştığın yerde senin için kaliteli ve gerçekçi render yapamıyor diyorlar, doğru mu? Eğer doğruysa bu videoyu izle. Eğer doğru değilse tekrar bu videoyu izle. Senin için burada çok önemli konulardan bahsedeceğim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen gerçekten kendin için çok kaliteli bilgiler bulacaksın. Gerçekçi ve kaliteli render almak için ekranda görmüş olduğunuz çocuk odasını D5 render'da render alarak arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi kaliteli ve gerçekçi render aşamalarını bu aşamaya getireceğiz. Ama bundan önce yapmanız gereken bazı önemli konuları sırasıyla maddeler halinde görelim. Gerçekçi ve kaliteli render almak için yapmış olduğunuz en büyük hatalardan bir tanesi arkadaşlar, başlamış olduğunuz render motorunu yarıda bırakmak. Öğrenme aşamasında eğer buradaysanız bu aşamadaki gerçekçi ve render kalitesine gelmek için bu aşamada bırakmış olduğunuz render motorundan veya farklı bir render motoruna geçişiniz sizin aslında bu aşamaya geçişinizi engelliyor. Burada yapmanız gereken işlem arkadaşlar, bu dersi veya hangi render motoruna başlıyorsanız onu sonuna kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili kanalımızda D5 Render, Twinmotion, Enscape ve diğer render motorlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır arkadaşlar. Sakın bu aşamada bırakmayın, çünkü bu aşamadaki ivme sizi bu aşamaya taşıyacaktır. Eğer bu aşamadaki ivmeyi devam ettirirseniz gerçekten gerçekçi ve kaliteli render için önemli adımları atmış olursunuz. Şimdi sizlere çok önemli sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Kaliteli ve gerçekçi render almak için hangisi daha önemli? Render motoru mu? Materyal kullanımı mı? Işık mı? Ambiyans mı? Burada ben render motor olarak D5 kullandım. Işık kullandım, kaplama kullandım, ambiyans kullandım. Sizce hangisi önemli? Yorum kısmına yazarsanız ben daha sonra size hangisinin önemli olduğunu belirteceğim arkadaşlar. Bundan önceki bölümde sizlere çok önemli bir soru sormuştum. Kaliteli ve gerçekçi render'ı almak için bunlardan hangisi önemli diye arkadaşlar. Aslında bunlar çok önemli ama sizin yapmadığınız bunların en başındaki maddeyi uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunların hepsinin aslında bu maddeden sonra olması gerekiyor. O madde nedir arkadaşlar? Sahnenin hissiyatının ve duygusunun ve ambiyansının karşı tarafa hissedilmesi. Siz modelleme yaparken modelleme aşamasında sahnenin hazırlanma sırası çok önemlidir. Sahneyi hazırlarken karşı tarafa bu hissiyatı ve ambiyansı yansıtmanız gerekiyor. Nasıl? Bir çocuk burada oturup kitap okuyor, dışarı izliyor, buradaki dolap kapağının yarım açık kalması, çöp kutusunun dolu olması, burada farklı ambiyans oluşturulması, sevmiş olduğu bir şapkanın yatağın üzerine durması gibi çocukların sevdiği şeyler bunlar. Arka planda kullanmış olduğunuz duvar kağıdı, fon kağıdı gibi nesnelerle o çalışmayı, o hissiyatı karşı tarafa vermeniz gerekiyor. O yüzden sahnenin hazırlanması çok çok önemli. Sahneyi hazırlarken sahneyi titizlikle hazırlamanız ve render motoruna hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bundan sonraki kısımda render motoruna geçerek render motorundaki kullanım öğelerini çok önemli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Modelinizi render motoruna göndermeden önce arkadaşlar, modelinizin çizim programında %80'lik kısmının tamamlanmış olduğuna dikkat edin. %80'lik kısmı ne demek? Siz modelinizi tamamen yaptığınızda geri kalan aksesuarları render motorundan kullanabilirsiniz. Render motorunu arkadaşlar yarı yolda değiştirmeyin. Eğer siz D5 ile başlıyorsanız D5'e devam edin. Vire ile başlıyorsanız Vire ile devam edin. Yarı yolda şoför değiştirmeyin. Buna çok güzel bir benzetme yapabiliriz. Biliyorsunuz uçak pilotları 80 milyon dolarlık uçakları kaldırırken ellerinde bir kitapçık vardır. Bu uçaklar 100 tona yakın bir kapasiteyle yolcu taşırlar. 300 kişiye kadar yolcu taşırlar arkadaşlar. Şoför, uçak pilotu uçağı indireceği sırada bir aksilikle karşılaştığı zaman takıldığı kısımlarda o kitapçığa bakar. Ve indireceği zaman bir problem yaşadığı zaman tekrar pas geçer. Düşünsenize pilotun şöyle dediğini, tam indirecek bir aksilikle karşılaştı. Sayın yolcular, yeni bir teknik buldum, o tekniğe geçeceğiz. Ya böyle bir şey mümkün mü? Aynı şey sizin için de geçerli. Yarım bıraktığınız konu sizin aslında gelişiminizin belli bir yerde kalmasına yarım ondan öğrenmenize neden olur. Ve çoğu kişi bunu yapıyor. Bunu asla yapmayın arkadaşlar. Diğer derste modeli D5 render atarak çok kısa sürede çok kaliteli render alacağız. Şimdi en önemli kısımdayız. Dosyamızı D5 render'a aktaracağız. D5 render'ı bilmeyenler için d5render.com adresinden ücretsiz indirme şansına sahipsiniz. D5 render ücretsiz bir render motorudur arkadaşlar. D5'in arayüzünü açtığınızda D5'in arayüzüne gelen Open sekmesinden dosyamızı seçiyoruz ve aç tuşuna basıyoruz. Dosya açılırken ufak bir ipucu vermek istiyorum. Siz SketchUp'ta oluşturmuş olduğunuz sahneler D5'te kendini gösterir. Sahne 1, sahne 2 diye buradan farklı şekillerde sahne oluşturduğunuzda D5'te aktif olacaktır. Eğer sahnede dosyayı aktarmadan önce sonrasında bir şey yaptıysanız eğer D5'in kendi menüsünden Live kısmından
şuradaki butona basmanız yeterli arkadaşlar. Connect diye D5'e bağlanır. Birazdan yapacağız onları ilgili örnek. D5 render'a bağlandıktan sonra burada yapmış olduğunuz gelişmeler orada da kendini gösterecektir. D5 açıldığı zaman bakın arkadaşlar bu şekilde bir görüntüyle karşı karşıyayız. D5 ilk açıldığı zaman yapmamız gereken en önemli ayar sağ üstteki gezinme ayarı. Navigation kısmından Fly moda geçiyorum arkadaşlar. Fly modda kamera sekmesi, insan yüksekliği ve buradaki kamera açıları var. Şimdilik hiçbir şey öğrenmiyorum. Bakın klavyeden V, A, S, D tuşlarıyla dönüş yapabilirim gördüğünüz gibi. Çok hızlı bir şekilde görselleştirme yapacağımız için bunlar aynı oyunlarda sizin klavye hareketlerinizin aynısı arkadaşlar. Benim yapmış olduğum bir olay var. Genelde şuradaki efekt kısmından Auto Exposure'u kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Auto Exposure aslında kapalı olması benim daha stabil olarak ışıklarla daha güzel müdahale etmemi sağlıyor. Buradaki efekt kısmından Auto Exposure'u kapatarak devam edebilirsiniz. Geri kalan kısımda ister ışıklarla başlayın ister dokularla başlayın arkadaşlar. Ben genelde ışıklarla başlamayı tercih ediyorum. Klavyeden I'dır'ın I harfine basıyorum. Bakın burada yapmış olduğumuz gizli ışıklar vardı. Onları seçerek Emissive Light özelliği barındırıyorum arkadaşlar. Kazandırıyorum. Emissive Light'tan işareti açtım. Intensity rengim bu. Buradaki coloru buradaki damlalıkla aynı color rengine getiriyorum. Ve buradaki kısmı 20 yaparak bırakıyorum. Ne oldu bakın. Buradaki led lambalar aşağı doğru bir ışıma verdi arkadaşlar. Daha sonra bunları tabi değiştireceğiz. Bakın burada da var. I harfine basıyorum, seçiyorum. Emissive Light'ı açtım. Buradaki color kısmından buradaki kısmı basarak buradaki dereceyi de artırmış oluyorum. Bunları daha sonra destekleyici ışık olarak karesel ışık kaynağı kullanmayı göstereceğiz arkadaşlar. Sadece bunları kullandık. Bakın normalde bulutla ilgili lambalarımız var. Süs lambaları. Bu kısımları seçiyorum. Tekrar yine Emissive Light'ı açtım. Buradan rengimi alıyorum. Dokumu arkadaşlar. İşaretledim. Biraz daha artırayım. Bu şekilde bir işlem. Bakın ne oldu? Çalışmam belli bir doygunluğa geldi. Tabii ışık fazlalığı olduğu zaman bu doygunluğu yapacağız. Zeminde ve duvarlarda ve bu kısımlarda kaplama doku olmadığı için biraz daha açık görünüyor. Ama sorun değil. Son olarak bu bölümde D5'te sahne oluşturmayı göstereceğim. Buradan bakış ekranından F8'e bastığınızda kamera tam dik olur. Şuradaki artı simgesine bastığınızda da buradan yeni bir özellik kazandırmış olursunuz. Yapmış olduğunuz bozulmaları buradan update diyerek tekrar ayarlamanız gerekiyor. Nasıl? Efekt kısmına veya Environment kısmına geldiğinizde, HDR kısmına geldiğinizde eğer çalışmanızda herhangi bir HDR kullanmak isterseniz, mesela bunun gibi açık hava HDR kullanmak isterseniz bakın değişti veya farklı HDR'lar kullanmak isterseniz bunun gibi buradan update demeniz gerekiyor. HDR'ı kullandığınızda güneşi açmak isterseniz Sun tuşuna basıyorsunuz. Burada güneşin şiddeti. Buradan da bakın şuradan Rotate'den de güneşi döndürebilirsiniz. Tabii güneşin dik olma açısı bakın buradan içeri girmesini engelliyor. Şuradaki Direction kısmını Custom'a getirdiğinizde ve bunu ayarladığınız arkadaşlar artık güneş bakın içeri doğru girecektir. Buradan da yüksekliğini ve genişliğini ayarlayarak güneşin içeride olmasını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın şurada hafif yatağın üzerine hafif bir güneş bırakarak güzel bir ambiyans oluşturmuş olduk. Bu kısımda arkadaşlar gerçekten önemli bir detay yapacağız. Normalde siz HDR kullandığınızda veya içeriden ışık kullandığınızda bu ışık miktarının içerideki yeterli doygunluk seviyesine ulaştığını göremiyoruz. O yüzden dışarıdan destekleyici ışık kullanmamız gerekiyor. Bu nasıl olur arkadaşlar? Normalde bakın şu ışıklar kısmına geldiğinizde Rectangular Light'ı alıp buraya bırakıyorsunuz. Normalde ben burada 3'e yakın bir karesel ışık kaynağı kullanabilirim. Özellikle ışık kaynaklarının yani pencerenin büyüklüğü kadar kullandığınızda güzel bir etki alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burayı küçülttüm iyice. Buradan getirerek ışık kaynaklarının pencere büyüklüğünde olmasına özen gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra bunları büyütüyorum ve bu şekilde işlem yaparak bunları bu şekilde çoğaltıyorum. Daha sonra tekrar Rectangular Light'la tekrar buraya bırakarak aynı işlemi orada da yapıyorum arkadaşlar. Burada farklı bir şey yapacağım. Bunları küçültüyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz daha küçülttüm. Buraya getiriyorum. Tabii buradaki ışık kaynaklarının değeri dışarıdaki ışık kaynağından fazla olmaması gerekiyor. O yüzden 30 kısmını 15'te bırakıyorum arkadaşlar. Bunu da 15'te bırakıyorum. Hatta bu kısmı biraz daha aşağı doğru eğerek ışığın biraz daha aşağı çapraz gelmesini sağlıyorum. Bakın burada da aynı şeyi yapacağım. Bundan bir tane daha çoğaltacağım arkadaşlar.
Aşağı doğru bunu aldım. Shift tuşuyla bunu çoğalttım. Gördüğünüz gibi. Bir tanesini aşağı doğru, bir tanesini de yukarı doğru yaptığımda aslında ışık dağılımının bu şekilde daha dengeli olduğunu görebilirsiniz. Shift tuşuyla şöyle aldım ve buraya bıraktım arkadaşlar. Tekrar kayıtlı kısmıma gittim ve ışık doygunluğunun içeride daha güzel olduğunu görmüş oldum. Karanlık bölgelerin daha yaygınlandığını görmüş oldum arkadaşlar. Bu şekilde destekleyici ışık kullanabilirsiniz. Dışarıdaki destekleyici ışıkları yaptıktan sonra içerideki ışıklara geçelim arkadaşlar. İçerideki ışıkları yapmak için Rectangle aracını kullanıyorum. Yine Rectangle'da herhangi bir yere ışık kaynağı koyduktan sonra bunun genişliğini ve kalınlığını bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımlarda kullanacağım için bunları en ince kısma getirerek rotate ediyorum ve daha sonra yukarıya taşıyorum. Emissive light'lar hesaplama kısmında, render motoru hesaplama kısmında yetersiz geldiği için ekstra olarak ışık kaynağı kullanmalısınız. Bu kullanmış olduğunuz ışık kaynakları size destekleyici olarak destek sağlayacaktır. Bunları kenarda kullanmanız yeterli. 3 yerde de bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da uzunluğu artırarak ve aşağıdaki kısımdan şuradan da renkleri aynı tona getirmeniz yeterli. Bunları yine bu şekilde buralarda kullanabilirsiniz. Ambiyans açısından da önemli etkenlerden bir tanesi. Evet. Bu şekilde iç mekandaki ışıklarımızı destekleyici olarak kullanmış olduk. Şu kısımda bir led lambamız var. Onun için de yine aynı işlemi burada uygulayabilirim arkadaşlar. D5 render konusunda takıldığınız kısımlar varsa aşağıdaki soru kısmından bana sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi D5 render çok kolay ve çok basit bir render motoru. Eğer ışık şiddetinin çok fazla geldiğini düşünüyorsanız teker teker ışıklarla oynama şansına sahipsiniz. Fakat ayarlar kısmında, efekt kısmında Highlight Local Exposure var arkadaşlar. Bunu oynadığınızda bakın ışığı komple exposure ışıklarını, yani normal ışıkların exposure'larını düşünme imkanına sahipsiniz. Bu şekilde ışığı biraz daha dengeleme imkanına sahibiz. Şimdilik böyle kalsın. Çünkü doku kısımlarını yapmadığımız için dokuların koyu veya açık tonlu olması bizim ışığımızı etkileyecek arkadaşlar. O yüzden şu an aset kütüphanesine giderek materyal kısmından buraya wood floor yazarak buradaki zeminlerden bir tanesini burada kullanmak istiyorum. Benim örnek resimde kullandığım render'da şu ahşabı burada kullanabilirim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet net ve güzel bir ahşap. Şuradaki roughness değerinde oynadığınızda yansımalarla daha fazlalaştırabilirsiniz. Bunu belli bir kıvamda tuttuğunuzda arkadaşlar güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Şuradaki kısımdan da normal map kısımdan da şuradaki derinliklerle oynayabilirsiniz. Hazır olarak dışarıdan getirmiş olduğunuz dokularda hafif bir yansıma olabilir. Bakın burada da hafif bir yansıma ama biraz fazla. Bu yansımayı düzeltmek için damlalık aracıyla kaplamaya tıkladığınızda gelen kısımdan roughness değerini şu şekilde yukarı doğru artırmanız yeterli. Bu işlemleri diğer kaplamalarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok fazla parlaması bizim için uygun değil. O yüzden bazı kaplamalarda bu parlama durumları söz konusu olabiliyor. Eğer bir nesneyi yansımasını artırmak istiyorsanız I harfiyle yüzeyi seçiyorsunuz. Roughness kısmını biraz daha düşürmeniz yeterli. Çok fazla düşürdüğünüzde bakın ayna etkisi yapacaktır arkadaşlar. Bakın buradaki yansıması var.
görünüyor gördüğünüz gibi. Bunu hafiften şu şekilde hafif bir parlama etkisiyle bırakabilirsiniz. Bu kısımlarda ise D5 Render kütüphanesinde bulunan malzemelerle, kitap veya oyuncaklarla burayı dolduracağız arkadaşlar. Bunlar çok basit. Burada da çeşitli lamba, dekor ürünleriyle burayı daha da zenginleştirme şansına sahibiz. Burada ise bilgisayar kullanacağız. Kasa ve bilgisayar monitörü gelecek buraya. Burada bir tablo ve çeşitli nesnelerle buraları donatacağız. Geri kalan kısımları demiştim. Biliyorsunuz SketchUp'ta yapmış olduğumuz modelin belli bir kıvama getirilmesi, geri kalan kısımların da render motorundan tamamlanması arkadaşlar bize gerçekten güzel etki bırakacaktır. Burada olduğu gibi, gördüğünüz gibi. Ama tabii bu görüntü render alınmamış bir görüntü olduğu için şu an ham bir görüntü üzerine çalışıyoruz. Bunları doldurduktan sonra daha kaliteli bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. İç mekanda herhangi bir dokuyu değiştirmek için arkadaşlar I harfine basıyoruz. I'dır'ın I'sı. I harfine bastığınızda gelen kısımda istediğiniz nesneyi seçebilirsiniz. Metal yapmak istediğiniz kısımlarda mesela diyelim ki şu masanın bacağı metal olsun. Seçiyorsunuz. Buradaki metalik kısmını artırdığınızda bakın ve roughness kısmını düşürdüğünüzde arkadaşlar hem yansıması bol hem de metalik olarak bir nesne üretebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hem specular etkisi hem roughness hem metalik etkisini bu şekilde artırabilirsiniz arkadaşlar. Yansımayı artırmak için de buradaki yansımaları tıkladığınızda roughness etkisini biraz daha azaltıp buradaki yansımanın biraz daha fazla olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer kütüphaneden kullanmak isterseniz asset kısmına bastığınızda gelen kısımdan şu kısma metal yazmanız yeterli. Gelen kısımlarda arkadaşlar şöyle bir ince ipucu var. Bakın şuralarda OK kutucuğu var. OK kutucuğu bunun daha önce indirildiği anlamına gelir. Eğer ok işareti varsa daha önce indirilmemiş demektir. Siz indirmiş olduğunuz bir kaplamayı burada kullanabilirsiniz. Mesela ben şu kaplamayı aldığımda, şuraya bıraktığımda burada aynı etkiyi görebiliyorum gördüğünüz gibi. Burada onları kullanabilirim. Veya şöyle bir kaplama. Bir müddet bekledikten sonra kaplama kendini gösterecektir arkadaşlar. Bunlar komponent olarak modellendiği için buraya yapmış olduğum kaplama burada da kendi etkisini gösterdi. Şu an için ışık kısmında kıvamımız güzel. I harfine basıp duvarlarda da arkadaşlar isterseniz roughness değerini biraz düşürdüğümüzde hafif biraz yağlı boya etkisini burada görebiliriz. İsterseniz plaster dediğimiz kaplama çeşidini burada kullanabiliriz. Plaster kısmında asset kütüphanesine gidelim. Burada çok fazla çeşit yok ama wall kısmına baktığımızda birkaç nesne var. Yani şöyle bunu biraz daha beyaza çevirdiğimizde biraz farklı bir görüntüyle elde edebiliriz. Bakın burada wallpaper yani duvar kağıtları var. Duvar kağıtlarda etkili görünüyor arkadaşlar. Bunları kullandığımızda gerçekten güzel sonuçlar alabiliriz. Bu da bizim için, bu oda için uygun olabilir. Bakın şurada değişik desenler var. Mesela şunu kullanalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok boğucu oluyor. Biraz rengini eğer artırmak ve düşürmek isterseniz bu şekilde veya buradaki RGB renkleriyle oynayabiliyorsunuz bunların renkleriyle arkadaşlar. Bu şekilde bunların renkleriyle oynama şansına sahipsiniz. Yani bir dokuyu kullandığınızda diğer dokularla da oynayabilirsiniz. Yani diğer dokuların tonlamasıyla oynayabilirsiniz. O yüzden böyle bir şey var. Bakın burada bir ufak tırtıklı bir tekstüre varmış. Onu kullanalım. Evet. Aslında biraz kapatıcı bir etki oldu. Biraz daha açık renklere gitmekte fayda var. Bunların daha önce denemesini yapmadım ama şu an deniyorum. Yani çok fazla desen olması biraz daha boğucu bir etki yaratıyor arkadaşlar. Evet bunlar da aslında burada göründüğünden daha farklı görünüyor. Çünkü arkada böyle bir duvarın olması, böyle bir rengin olması bizim ambiyansımızı biraz bozuyor açıkçası. Ben biraz daha beyaza, biraz daha mavi tonlarına gitmesini istemiştim ama şurada single var. Çok mavi bu. Şöyle bir şey var. Biraz daha düz. Şunu seçelim isterseniz. Deneyelim bakalım neler var. Çok farklı ya. Buradakiler çok farklı görünüyor. Şöyle bir şey olabilir. Biraz daha tırtıklı bir yüzey. Şu olabilir. Beyaz. Evet bu güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın. Lekeli, tırtıklı bir yüzey olarak görünüyor. Evet bu hoşuma gitti benim. Hatta renk olarak evet şu an yani beyazda görünüyor. Yani biraz daha specular roughness değeri
Şöyle biraz daha düşürebiliriz. AO değerine bakalım. Evet, şu an için fena değil. Yani şu tırtıklı yüzeyde biraz düşürdüğümüzde, yani normal map ile kabartısını biraz daha düşürdüğümüzde kıvama gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde bir işlemimiz. Yukarı kısmı atmıyorum. Bu biraz daha açık görünsün duvarlardan farklı olarak. Birçok burada doku mevcut. Bu dokuları kullandığınızda gerçekten güzel etkiler alabilirsiniz. Dışarıdan doku da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz sıfırdan kaplama oluşturma imkanına sahipsiniz. Şimdi burada isterseniz bir de halı kullanalım. Asset kütüphanesine geldiğimde wall kısmına carpet yazıyorum. Tabi kaplama kısmındayım. Model kısmına geçmem gerekiyor. Çünkü model, eğer isterseniz kendiniz bir kare çizerek tekrar buraya o modeli getirebilirsiniz. Ben şunu kullanmıştım. İsterseniz şu olsun farklı olarak. Biraz beklediğiniz zaman geliyor arkadaşlar görüntü. Şöyle bunu çevirelim. X harfine şuradan modeli seçiyorum. V harfine basıyorum. Scale komutuyla bunu tekrar V harfine basarak değiştiriyorum. Bakın V harfine bastığımda ok yönleri taşıma çizgisine dönüşüyor. Tekrar V harfine bastığımda scale'e dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde bunları düzeltebilirsiniz. Bu şekilde taşıyabilirsiniz. Biz açımızı şu şekilde ayarladığımızda modelimiz bu şekilde hazır olacaktır. Tekrar bakın buradaki kısımdan update butonuna basarsanız en son yapmış olduğunuz ışık ayarlarıyla beraber sahne tekrar yerine gelecektir arkadaşlar. D5 Render'da kaplama kütüphanesi gerçekten çok kaliteli. Kullanmış olduğunuz render motorları içerisindeki en kaliteli kaplama kütüphanesi ve model kütüphanesi D5 Render'da arkadaşlar. Burada ince bir ipucu var. Buradaki modellerin aslında hepsini indiremiyorsunuz. D5 Render'da şöyle bir şey var. D5 render motorunu tamamen ücretsiz veriyor ama model kütüphanesini size profesyonel versiyondan veriyor arkadaşlar. Profesyonel versiyonu satın aldığınız zaman alabiliyorsunuz. Fakat siz 3D Warehouse'dan veya farklı sitelerden modelinizi oluşturup buraya paket halinde gönderebilirsiniz. Yani ben SketchUp'ta yapmış olduğum bu görüntü içerisinde siz birçok modeli buradan doldurup D5'e gönderip sadece benim göstermiş olduğum ışık ve kaplama ayarlarını yaparak render alabilirsiniz. Yani D5'i sadece render motoru olarak kullanabilirsiniz veya bu şekilde yaptığınız profesyonel versiyonu kullanıyorsunuz. Buradan da model indirebilirsiniz. Ben modellerde kullanmış olduğum kız çocuğu şuydu arkadaşlar. Bunu kullanabilirim. Mesela burada oturuyor gibisinden. Ben ambiyansı tamamlamak için burayı biraz yüksek yapıp burada sanki hani pencereden dışarı bakıyor veya burada bir eğlence ortamı olsun diye böyle bir şey yapmıştım. Bundan sonraki kısmı biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Videoyu hızlandırma yapacağım. Çünkü burada bir koltuk, burada bir bilgisayar masası ve bilgisayar kasası biliyorsun. Bakın burada biraz ince bir ipucu var. Bakın burada prizleri ve şurada arkadaşlar buraya da koymuştum ama silinmiş sanırım. Şuraya da priz ve buton koymuştum lambalar için. Şuradaki lambalar için. Onları koymanız biraz daha gerçekçiliği artacaktır arkadaşlar. Veya sarkan kablolar, vazo, çeşitli aksesuarları kullanabilirsiniz. Burada gerçekten çok fazla çeşitli aksesuar mevcut. Eğer aksesuar konusunda sorun yaşıyorsanız bizim SketchUp Türkiye YouTube adresimizdeki topluluk kısmından da modelleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan da modelleri indirebilirsiniz. Bundan sonraki kısımda ben yerleştirme yapacağım için bu kısmı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kitaplar ve çeşitli aksesuarlarla bu kısımları dolduracağım.
Model yerleşimlerimiz bittikten sonra yapacağımız ayarlar bundan sonraki kısımda render ayarları. Render ayarları aslında D5'te çok basit arkadaşlar. Efekt menüsüne geldiğinizde burada yapacağımız ayar white balance kısmı bizim sahnemizdeki sarımtırak veya mavi tonları kırmamızı yarıyor. Bakın hafiften bir sarımtırak ton var. Bu ton bizim kullanmış olduğumuz ışıklardan ve kaplumbağalardan kaynaklı. Bu tonu biraz daha 6500 değerini 6000'li değerlere çektiğinizde bu ton giderek kırılacaktır arkadaşlar. Şu anki değer benim için ideal bir değer. Şimdi altta stil kısmında ambient occlusion kısmı var. Ambient occlusion kısmı köşe ve kenar kısımlardaki gölgelerin ve çizgilerin daha belirgin olmasını sağlıyor. Genelde gölgelerin belirgin olmasını sağlıyor. Bunu açtığımda arkadaşlar bakın bir dağılım yapıyor. O dağılımı buradaki oranı düşürerek yapabilirsiniz. Bakın şuradaki kısmı düşürerek yapabilirsiniz. Dağılım ne kadar fazla olursa o kadar karanlık olur. Bunu düşürdüğünüzde, belli bir orana getirdiğinizde ve şuradaki preview kısmını açtığınızda arkadaşlar daha baskın bir görüntüyle karşı karşıya kalırsınız. Outline modu açtığınızda ise köşe ve kenar kısımlarına bakın daha belirgin olması için çizgi atıyor. Bu çizgi çok fazla. Bunu iyice düşürerek şu kısımda bırakacağım. Burada sadece biraz da kontrast değerini artırmak yeterli olacaktır. Bakın çok artırırsanız çok koyu olur. Birazcık artırıp buradan da Shadow Exposure'dan da bakın şunu açmanız yeterli arkadaşlar. Şöyle yeterli kıvama gelecektir. I harfine basıyorum. Şu kaplamada bir sanki hata var gibi görünüyor. Triplener'a bastığımda evet hata yokmuş aslında. Tam bunun üzerine oturmuş gibi görünüyor. Hafif bir kıvışık bir efekt vermişler. Doku vermişler arkadaşlar. Böyle bir etki burada görünüyor. Render alma kısmına gelelim. Render alma kısmı çok basit. Biz yapmış olduğumuz ayarların aktif olması için şuradaki update kısmına basıyorum. Environment menüsünde şuradaki ışığın şiddetini şuradaki light sekmesinden ayarlayabilirsiniz. Bakın eğer daha net görünmesini istiyorsanız ama tabii 0.05 çok düşük bir değer. 0.25'lerde kalmasında ideal bir değer arkadaşlar. Şimdi ben buradaki fotoğraf simgesine basıp render ayarlarım geldi. Bakın 2K, 4K, 6K olarak görünüyor. 4K'dan bir render alalım. Kanallar kısmını açtığınızda Photoshop'ta şuradaki parlamalar ve diğer tonlamalarla oynayabiliyorsunuz. Şu an için bunu istemiyorum. Bunu kapattım. Render ekranına render'a basıyorum. Daha önce almıştım ben render'lar, birkaç render almıştım. Çocuk kısmına bunu kaydediyorum arkadaşlar. D5 render ekran kartını kullandığı için buradaki bekleme süreniz ekran kartınızın hızına bağlı olarak değişir arkadaşlar. Evet renderımız bitti arkadaşlar. 58 saniyede bu 4K render'ı bitirdi. Tabi render süresinde 6K, 8K veya 16K olursa sürede uzuyor arkadaşlar. Open folder diyerek buradaki render'ımı açıyorum. Şuradan render açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi render'ım gayet kaliteli, gayet dolgun. Şurada hafif bir yansıma var. O yansımayı düşürdüğümüzde daha güzel bir render kalitesi alabiliriz. Bakın şurada da bump değerinde biraz kabartı oluşmuş. O değerleri düzeltmek için arkadaşlar hemen onları düzeltelim. Bakın şuradaki close basıyorum. I harfine bastım. Şunu işaretledim. Bakın normal değerimi biraz düşürdüm. Şuradaki değeri düşürmek için de brightness değerini bu değeri şu şekilde yaparak oradaki yansımayı daha yumuşak bir etkiye getirmiş oldum arkadaşlar. Tekrar render aldığımızda daha güzel bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Tekrar render alalım. Bu sefer 6K kısmı işaretliyorum. Render çözünürlüğüm arttı. Ayarlar için update diyorum. Render kısmına bastım ve bekliyorum arkadaşlar. Evet 6K'da tam 2 dakikalık bir süremiz var. Tekrar açıyorum kayıt ekran kısmını. Buradan iki kısmına basarak arkadaşlar gördüğünüz gibi daha net, daha kaliteli bir görüntüyle karşı karşıyayız. Buradaki hatalarımız düzelmiş. Bakın hatalarımızı düzelttik. Artık arkadaşlar D5 render'da kaliteli render alabileceksiniz bu dersi izleyerek. Bakın buradaki kısımlar ambient occlusion kısmını açtığımız için buradaki kısımlar daha net gözüküyor. Buradaki gölgeler, tutma kolunun içindeki gölgeler daha net gözüküyor arkadaşlar. Ve daha kaliteli gözüküyor. Sizler bu render kısmını izleyerek, bu videoyu izleyerek daha kaliteli render alabilirsiniz. Bakın şuradaki çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Daha belirgin.
Birazcık fazla vermişiz ama onu tekrar düzelterek nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Değerleri düşürmeniz yeterli arkadaşlar. Bununla ilgili diğer dersimizde önemli kapanış konuşması yaparak dersimizi bitireceğiz. Şurada bir kaplama dokusu var. Bunları kendiniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları değiştirerek SketchUp Türkiye Facebook adresimizde yayınlayabilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Bugün sizlerle beraber D5 Render kullanarak iç mekan renderlarımıza hayat verdik arkadaşlar. Gerçekçi ve kaliteli renderın nasıl oluşturulması gerektiğini öğrendik. Artık siz de detaylara önem vererek projelerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Unutmayın, her detayın bir hikayesi var arkadaşlar. Doğru render ayarlarıyla birlikte bu hikayeyi en etkileyici bir şekilde sunmanız gerekiyor. Daha fazla ipucu ve teknik bilgi için kanalımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorum kısmında belirtin. Ben Ufuk Şen. Tekrar diğer derste de görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.